Efendim merhabalar, ben sporcu beslenmesi uzmanı Zehra Bora. Sağlıklı, fit, enerjik hayatıma yani benim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere D vitamini hakkında merak ettiğiniz A'dan Z'ye tüm bilgileri veriyor olacağım. D vitamini son yıllarda popülaritesi bayağı artmış bir vitamin. Tabii ticari pazarlama yöntemlerinden dolayı da çok duyuldu. O ayrı ama gerçekten çok değerli bir vitamin. Yani açıkta giyinseniz, kapalı da giyinseniz, tüm gün güneşleniyor da olsanız sizlerin de D vitamininiz düşük olabilir. Çünkü ülkemizde D vitamini eksikliği nedense çok fazla. Gelin bu videoda D vitamini hakkında merak edilen her şeyi masaya yatıralım. D vitamini benim için çok hassas bir konu. Biliyorum her videoma girerken aynı şeyleri söylüyorum ama ne yapayım yani hepsi hassas ve önemli konular. D vitamini de bunlardan bir tanesi. Neden? Bütün gün danışan bakıyoruz. İster istemez her danışanımızın doktor kontrolünde bakılan kan tahlili sonuçlarına göre D vitaminlerinin yeterli olmuş olması gerekiyor ki ben kişiye güzelce kilo verdirtebileyim. Çünkü D vitamini değeri düşükse kiloyu efektif olarak verdirtemeyebilirim. Yine D vitamini düşükse kişi mutsuz, halsiz ve depresif bir modda olabilir. Bir de ben ona diyet yazarsam, her ikisi bir araya geldiği zaman o diyet hiç yapılamaz hale gelir ve güzel bir sonuç alamayız. Önemli olan başarıya götürebilmek için önce kişinin D vitamininin yeterli olması, yani sağlık durumunun iyi olması, ardından da onu mutlu edecek bir şekilde diyetiyle birlikte başarıya kavuşturmak. Bu yüzden D vitamini ne yalan söyleyeyim çok değerli. Gelelim D vitamininin görevine. Erişkinlerde kemiğin yeniden yapımı ve mineralizasyonu için kalsiyum fosfor emiliminin düzenlemesi ve bağışıklık sistemini destekleyerek bazı hastalıklara karşı koruyucu etki göstermesi. Çocuklarda ise yeterli D vitamini normal büyüme, kemik gelişimi ve dişler için oldukça kıymetli. D vitaminimi nasıl yükseltebilirim diye merak ediyorsanız tabii ki kaynağı güneş. D vitamini ayrıca besinler, güneş ve gıda takviyeleriyle birlikte alınabilmekte. Eksikliğini giderebilmek için güneşe çıkmanızı tavsiye ederim ama kan değerlerinize baktırdığınızda düzeyiniz yetersizlik seviyesindeyse hemen bir doktora başvurmakta ve gıda takviyesi olarak almakta fayda var derim. Peki ya sizler D vitamininiz düşük mü, değil mi, yeterli mi, eksik mi nasıl bilebilirsiniz? Kan değerlerinize baktırtarak. Gittiniz, aç karnına sabah kan verdiniz ve çıkan sonuçlara göre D vitamininin olması gereken optimal düzeyi 50 nanomol bölü litre. Eğer sizlerin değeri 20 ile 30 arasındaysa sizde yetersizlik görülmekte. 20'nin de altındaysa eksiklik görülmekte. Bir de maalesef gıda takviyelerini bilinçsizce kullanan bir kesim bulunmakta. Onlarınki de yüze dayanmakta. Bu da toksik etki göstermeye başlamış demektir. Amana dikkat edelim. Kan değerlerinize baktırmadınız. D vitamininiz düşük mü değil mi? Nasıl anlayabilirsiniz? Vücudunuzda bir değişiklik var mı diye soracak olursanız genellikle çok belli olmuyor. Ama hani bir depresif bir hale büründüyseniz bir D vitaminini kontrol ettirmekte fayda var derim. Gittiniz, baktırdınız kan değerlerinize. Sonuçlarınız az önce bahsettiğim gibi 20 ile 30 arası veya 20'nin de altı. Hatta çoğu danışanımda benim 5-10 civarı inanılır gibi değil. Çok düşük. O noktada hemen doktorunuza başvuruyorsunuz. Doktorunuz da size damla olabilir, ampul olabilir, sprey olabilir. Size hangisi uygunsa o tedaviyi uygulamakta. Tabii ki sadece gıda takviyesi yetmez. Besinleri de, güneşlenmeyi de ihmal etmiyoruz. Bu ikisine de dikkat ediyoruz. Gelelim bir beslenme uzmanı olarak D vitamininin kilo verme üzerindeki etkisini konuşmaya. Merak ettiğinizi biliyorum. Çünkü şöyle oluyor. Her şeyi yapıyorum, bir türlü kilo veremiyorum. Belki o noktada gerçekten D vitamininiz düşük olabilir ve bu da kilo vermenizin öndeki engel olabilir. Hatta tek engel olabilir yani. Bu yüzden şimdi size birkaç tane araştırma okuyacağım. Kilo verme üzerindeki etkilerine bir bakalım sizlerle birlikte. Evet, 2014 yılında yayımlanan bir çalışmada bir yıl boyunca 218 kilolu ve obez kadınlara kalorisi kısıtlı diyet uygulanmış. Kadınların yarısı D vitamini takviyesi alırken diğer yarısı plasebo kullanmış. Araştırmanın sonucunda araştırmacılar D vitamini gereksinimlerini karşılayan kadınların daha fazla kilo verdiğini, yeterli D vitamini seviyesine sahip olmayan kadınlardan ortalama 3,2 kilo daha fazla kaybettiklerini göstermişler. Bence çok iyi bir rakam. Bayağı bildiğin çalışma anlatmış, güzel yani. O yüzden hepimiz bir baktırırsak iyi olur diyebilirim. Başka bir çalışmada fazla kilolu ve obez kadınlara 12 hafta boyunca D vitamini takviyesi verilmiş. Çalışmanın sonunda
kadınlar herhangi bir kilo kaybı yaşamamış, fakat çalışmada D vitamini seviyelerinin artmasından vücut yağlarının azaldığı sonucuna varılmış. Gelelim bir diğer çalışmaya. 4600'den fazla yaşlı kadın üzerinde yapılan bir çalışmada ise daha yüksek D vitamini seviyelerinin 4,5 yıllık izlem süresince daha az kilo alımı ile ilişkili olduğu bulunmuş. Çok iyi bir çalışma bu da. Yine yapılan çalışmalar dönemsel depresyon içinde olan bir gruba D vitamini ya da güneş ışığı terapisi uygulandığı ve sonunda bu kişilerde ilerleme kaydettiğini bildirmiş. Araştırma sonucuna göre dönemsel depresyon ile mücadelede D vitamininin önemli etkisinin olduğu bildirilmekte. Ayrıca düşük D vitamini oranlarının ileri yaş depresyonuna da neden olabilmekte olduğu söylenmekte. Ayrıca bu da çok önemli. Düşük D vitamini oranları ileri yaş depresyonuna da neden olabilmekte olduğu söylenmiş. Bunca D vitamini faydasından bahsettikten sonra öncelikle ne yapıyoruz? Hemen kan tahlillerimize baktırıyoruz. Düşükse takviye alıyoruz. Düşük değilse yeteri kadar güneşlenmeye dikkat ediyoruz. Hatırlatmakta fayda var. En değerli kaynağımız bizim güneş. O yüzden böyle çok az güneşe maruz kalan bölgelerinizi güneşlendirmek o D vitamininin emilimini artırması açısından çok daha değerli. Yani %95 güneş, %5'i gibi de besinlerden alıyoruz diyebilirim. Kıyafet üzerinizdeyken D vitamini emilimi gerçekleşemeyebiliyor veya camın arkasındaysanız da emilim gerçekleşmiyor. O yüzden direkt maruz kalacaksınız. Tabii ki ultraviyole ışınları unutmuyoruz. Saat 11 ile 16 dışındaki saatlerde güneşlenmekte fayda var diyorum. Bir de ister istemez güneş koruyucu kremler kullanıyoruz. Bunlar da emilimi birazcık azaltmakta. Herkeste eksik ama kapalı giyinen kişilerde çok daha düşüklük görünmekte. Çünkü sadece yüz ve el açık olduğu için o noktalarda yeterli olamayabiliyor. Efendim, sizler de bir türlü kilolarınızdan kurtulamıyorsanız, bir de depresif bir moddaysanız D vitamininizi kontrol ettirin derim. Enerjimi bilgimle birleştirdim ve sizlerle paylaşıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.